hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekranları başında bizi takip eden yüce milletime de saygılarımı arz ediyorum. Bu ana kadar benim sosyal devlet projelerine itiraz edenler hep şunu söylerdi. Ya nereden vuracaksın, nasıl yapacaksın, nasıl vereceksin, böyle şey olur mu? Yani bunun olması mümkün değil. Bir hatıramı naklederek hem de sizi dinlendireyim böyle, tabii isterseniz. İlk seçim sonrası Trabzon'dan Ankara'ya mı gidiyorduk, İstanbul'a mı? Ankara'ya gidiyoruz. Manisa milletvekillerinden, partisinin adını söylememize gerek yok. 3 tane milletvekili. Ben 2. sırada oturuyorum. Vekil arkadaşlardan bir tanesi benim önümde 1. sırada oturuyor. Diğer ikincisi benim hizamda 2. sırada oturuyor. Öteki arkadaş da yine benim arkamda 3. sırada oturuyor. Böyle yani bir üçgen şeklinde ben bu arkadaşların arasında yalnız uçağa girdiklerinde birden beni gördüler. Açık konuşayım. Bir yüzlerinde bir sevgi izi, bir muhabbet gönüllerinden hissettim. Aa hocam da buradaymış dediler. Fakat delikanlılar da ondan altına hakikaten milletin vekili sağ olsunlar. Şimdi yolculuk bitti. Bu kadar yakın bana davranan arkadaşlara ben de indik, yere indik. Geçmiş olsun diyeyim dedim. Arkadakinden başlamak üzere işte geçmiş olsun. Hocam dedi ben bir şey soracağım. Buyur dedim. Ya sen gerçekten verebilecek miydin? Şimdi ben neyi dediğini de anlamadım. Birden kendimi toparladım. Ha verebilecek miydim? Demek bizim vatandaşa söylediğimiz, vaat ettiğimiz bir şey var. Onu soruyorlar. Dedim sen benim tezimi okumadın mı dedim. Kitabı okumadın mı dedim. Hemen öndeki cevap verdi. Evet dedi, verebilir dedi. Ha kaynağı var mı dedi bu arkadaş. Sen kimsin dedim. Dedi ben dedi Manisa milletvekili filancı. Öndeki dedi yok dedi, verir dedi. Hocamın dedi kaynağı var dedi. Verir dedi, yürümeye başladı. Tam uçaktan çıkarken ben de ona yetiştim. Hocam dedi verirler ama sen verirsin ama dedi sana bunu yaptırmazlar. O zaman dedim senin mensup olduğun partinin M kelimesini atmamız lazım. Jeton düştü. Yani sen bu vatanın evladı olacaksın. Birisi gelecek sana bunu yaptırmayacak. Niye oradasın baba? Ben bu işi yapamıyorum de çık. Ha bu işi ben yaparım dedim. Bunu bana yaptırmayacak olan insan da anasından doğmadı. Bunu kafanıza koyun. Tabii bu kardeşlerimin de gittiği siyasi partinin temeli benim gönül dostlarımdır. Bunu da burada ilan edeyim. Hepsiyle, daha doğrusu çoğuyla hukuki, manevi, maddi bağlantılarım vardır. Saygım, sevgim de sonsuzdur. Ancak bu anlayışlar, bu kafadaki yorumlar ülkenin meselelerinin çözülmesine asla müsaade etmez. Bakınız sevgili kardeşlerim, ben siyasete atıldığım gün nereden başladım yola çıktım? Annelerden başladım, ev hanımlarından başladım. Delikanlıların evliliğinden başladım. Genç kızlarımın evliliğinden başladım. Çocuklarımın okumasından başladım. Herkesin işinin aşın olmasından başladım. Tarım kesiminin problemlerinin hallinden başladım. Yani kısaca kangren olmuş bütün yaraları ortaya koyduk, merhem olmaya çalıştık. Ve bunları biz yaparken de arkadaşlar
sosyal devlet projeleri adı altında bir çalışmayla, benim ekibim Türkiye'de yok, bunu kafanıza koyun. Ben bunu, yani her vilayette ben Türkiye'yi idare edecek kabine kurarım. Vallahi de kurarım, billahi de kurarım. Yanlış anlama. Ama insanımız bizi anlamadı değil, insanımız anladı. Fakat öyle bir sinsi, öyle bir gizli faaliyetler yürütülüyor ki sanki dünyanın Haydar Hoca'dan haberi yok. Dünya Haydar Hoca'yı tanımıyor. Yetmedi, Türkiye'de tanımıyor. Bu havayla beraber, canım güzel, çok doğru konuşuyor. Hakikaten dedikleri çok doğru ama kazanamaz ki. Sanki atıyorum, hangi gündü seçim? 12 Haziran seçimine sabahı olduğu zaman seçim sandığına giderken AK Partisi'nin oyu 10 milyondu, 12 milyondu. AK Partisi'nin oyu da sıfırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de oyu da sıfırdı. Bağımsız Türkiye Partisi'nin de oyu sıfırdı. Sıfırla hep beraber yola çıktık. Ama ne dediler? Haydar Hoca kazanamaz. Yani manen birip gerdiler, vatandaşın bunu atlamasına müsaade etmediler. Arkadaşlar dikkat edin. Kazanamaz diyenler neden sorusuna cevap veremezler. Kazanamaz ki. Niçin? Sen kabul ediyor musun? Evet. Sen? Evet. Sen? Evet. O ne demek? Peki seçim sabahı hangi partinin kaç tane oyu var? O halde niye demiyorsun ki elbette kazanacak? Bu benim partimdir, benim adamımdır. Var mısınız? Sevgili arkadaşlar, bir hareket zaten aradan 12 yıl geçmedikten sonra da atış noktasına gelmez. Yani öyle bir anda fırlayıp tepara kalkmaz. Ha, ben bu işte yola çıktım. Ben bu işi başaracağım. Neden başaracağım? Çünkü Türkiye'min ihtiyacı bu fakire var. Ve çünkü bu fakirin de bu milletin duasına ihtiyacı var. Olay bu. Onun için iki okyanus buluşacak, çatlayıp diğerleri de patlayacak. İş bu kadar basit. Hep benden çalıyorlar. Benden çalıyorlar, kaynakla göstermiyorlar. Şimdi tabii benim adım Kemal olursa ben de öyle yaparım. Nereden vereceksin? Nereden vereceksin? Ya diyor, benim adım Kemal'dir diyor. Kemal oldu. Eğer Mustafa Kemal olsaydı bir şey demeyecektim. Şimdi o zaman adına bir Mustafa ilave etsin de kurtarsın. Sevgili arkadaşlar, ama Mustafa Kemal olmak da öyle kolay değil. Ben unutursam, arkadaşlarım izah ettiler. Üniter yapımız hakkında size çok güzel bir bilgi vereceğim. Türkiye o kadar güzel kaynaştı ki, Türkiye'de artık etnik grupların mücadelesi yoktur. Yanlış anlamayın. Türkiye'de kimin mücadelesi var? Çıkar kavgası ve peşinde olanların mücadelesi var. Ve satın aldıkları ajanların mücadelesi var. Ajanlar satın alınmış. Şu bölgede kaç tane etnik grup olduğunu biliyor musunuz siz? Otursak, bir muhasebe yapsak bir sürü çıkartırız. Ama ve o bir sürü şu bizim salonda da var. Ama bu salonda bir bilet bir yürek oldu Allah'ın izniyle. Birazdan onu da izah edeceğim neden oldu diye. Ve bu millet de böyleydi, yanlış anlamayın. Şimdi arkadaşlarım çok güzel izah ettiler. Bu bütünü parçalamaya çalışıyorlar. Federatif yapıyla parçalayacaklar.
Bana sen devlet olma hakkı verdin. Eyalet bir manada devlettir. Kendi parlamentosu var. Kendi hukuki müeyyideleri var, kuralları var. Efendim, bunu istediği gibi yapacak, hayata geçirecek. Hadi bir sene seni dinledi. Federasyonu dinledi. Başkanı dinledi. 2 sene dinledi. 3 sene dinledi. 4. sene demeyecek mi ki? Lan sen kim oluyorsun? Ha? Söyler misin bana? Demez mi arkadaşlar? Türkiye'yi sen bu yapıya getirdin mi 5. sene bir sille de sana atar. Ondan sonra hadi erkek sen geç işin önüne geçebilirsen. Federatif yapı Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletimin paramparça olması demektir arkadaşlar. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Ha, inanmayan oy verir görür sonucu. İnanan da bu tehdidin, bu tehlikenin önünde her şeyiyle beraber durur ve mutlak surette bunda muvaffak olur. Sevgili arkadaşlar, bak biz onu dedik. Dedik ki vatandaşlık maaşı vereceğiz. Kadınlara vereceğiz, erkeklere vereceğiz. Bir de hanımlara ev hanımı olduğu için işçi statüsüne kavuşturacağız. Kaç yaşında olursa olsun onu emekli edeceğiz ve hukuktan istifadeyle 500 Türk lirası da kadınlar ayrıca maaş alacaklar. 1 vatandaş olduğu için, 2 ev hanımı olduğu için. Böylece bir kadının aldığı maaş ayda 1000 Türk lirası olacak. Bunu ben aslında Güneydoğu'daki problemlerin önüne geçmek için düşünmüştüm arkadaşlar. Güneydoğu'da nasıl anarşinin, terörün önüne geçeriz? Düşündüm, taşındım. Kadının işi yok. Kocasının işi yok. Oğlunun işi yok. Gelinin işi yok. Hiç kimsenin işi yok. Yani adamlar aç, susuz, biçare diyorlar ki diğer taraftan Kuzey Irak bölgesinden petrol maaşı verecekler. Nasıl bunu alırız? O bölgede olan arkadaşların bize taşıdığı bilgi bu. Şimdi Kuzey Irak bölgesinde petrol olduğu için geçimini düşünen vatandaşıma ben orayı düşündürmemem lazım. Bu devlet madem ki büyüktür, büyüklüğünü göstermesi gerekir. Ne ile? Can emniyetini, mal emniyetini, namus emniyetini, din emniyetini, geçimini temin ettiği takdirde. O devlet onun için baba devlet olur diye düşündüm. Onun için işte bu sosyal devlet projelerini evvelen o bölgenin insanına uygulamak üzere yola çıktık. Sonra dedik ki arkadaşlar bunları biz nasıl karşılayacağız? Heyetimden birçoğu buradadır. Dediler ki hocam sizin koyduğunuz kaynaklarla bunun en az 10 misli olur. Birazdan ben size izah edeceğim benim söylediğim kaynakları. Arkadaşlar dedik ki o zaman biz yahu bir tarafa bunu tatbik eder, diğer tarafa tatbik etmezsek standart olur, çifte standart olur. Bu da bizim kimliğimize yakışmaz. Haydar Hoca babaysa bu milletin babasıdır dedik. Hepsine vereceğiz. Ben bunu düşünüp deklare ettikten hemen sonra şimdi birçoklarını da irkitmeyeyim çünkü şu anda bakarsın ya sen bizim aleyhimizde konuşsun seninle biz ittifak etmeyiz derler. İttifakın da önünü kesmeyelim. Ama siz benim arkamda dursanız ben bunlar gibi 1000 tanesini vallahi cebimden çıkartırım. Şimdi arkadaşlar dediler ya nasıl vereceksin? Kadınlara maaş vereceksin, gençlere maaş vereceksin. Efendim yüksek okullardan bursları affedersiniz harçları kaldıracaksın. Onlara burs vereceksin. Olmaz böyle şey. Nereden bulacaksın? Atıyorsun. İyi dedik. Biz atalım, millet de bunu dinlesin. Ben de farkındaysanız ikinci seçimde bunları konuşmadan kalktım. Noterden tasdik edilmiş taahhütname çıkardım. Hatırlıyor musunuz? Niye rey vermediniz?
Onun için bakın, beni darıltan ceza çekmeye müstahaptır. Yanlış anlamayın. Ben sizin için yola çıktım ya. Vallahi öyle. Billahi öyle. Tallahi öyle ya. Yeminle konuşuyor. Allah bu kabiliyeti, bu fakiri ihsan etti. Biz dedik milletimize hizmet edelim, duasını alalım. Ama ben taahhütname dağıttığım halde, yanılmıyorsam tam 5 milyon adet taahhütname dağıttık. 5 milyon adet. Ne dedik orada? Asgari olarak 500 Türk lirası vatandaşlık maaşı vereceğiz. 500 Türk lirası ev hanımlarına ev hanımı olduğu için maaş vereceğiz. Kadınlara 1000 Türk lirası, erkeklere 500 lira, gençlere 18 yaş altına 250 Türk lirası vesaire. Efendim taahhüt ediyorum, imza Profesör Doktor Haydarbaş, bilmem İstanbul kaçıncı noter şehadetinde, mühründe. Öyle mi? Elinize geçti mi? Şimdi arkadaşlar, tabii bu toplumda, insanlar arasında konuşulmaya başladı. Şimdi ben size deyip de şayet bu taahhütümden uygulama safhasında vazgeçmiş olsaydım, bana iki şekilde dava açacaktınız. Bu davanın bir tanesi tazminat davası, diğeri de ceza davası. Niye? Ben bunun karşılığında oyu sizden istedim. Bunu vereceğim dedim. Hem noter tam bir senet. Bütün mahkemeler, vallahi hukukçularla konuşun. Burada bir sürü hukukçu var. Vallahi de billahi bütün davaları ben kaybedecektim. Bana dava açan arkadaşlarım, dostlarım kazanacaktı. Ha, ben bunu bile bile taahhüt ederek yola çıktım. Ben o kadar aptal mıyım arkadaşlar? Yapamayacağım bir işin altına elimi koyacağım. Bana bakıyorsunuz. Bu kadar enayi gözü var mı bende? Peki niye bu kadar yanıldınız siz? Söyleyin bana bakayım. Siz bana hesap soracaksınız. Ben de size şimdi hesap soracağım. Bu böyle karşılık. Bunun adı demokrasi. Ha arkadaşlar, bunu baktılar ki bu adam tam ısrar ediyor, sökecek bu işi. Dediler ki o zaman biz de bunu verelim. İşte A partisi, B partisi sağ olsun şu anda hepsi yarışa girdiler. Ya bir tanesi demiyor ki biz bunu Haydar Hoca'dan aldık. Hepsi beni gizlemeye çalışıyor. Ha bir de şu hatırıma geldi. Ama şunu da, hocam senin için Kanal D vermiyor. Oğlum ben suç işlesem verecek beni. Hocam senin için TRT vermiyor. Oğlum ben hırsızlık yapsam beni verecek. Nereden bunu anladın? Arkadaşlar bunu bana derken işte hocam seni filan filan kanallar niye vermiyorlar? Anlatıyorum, anlamıyorlar. Bir olay her şeyi anlattı mı? Evet. Anlattı mı? Evet. Ha, ama göreceksiniz. Onlar bana öyle yağdanlık yapacaklar ki göreceksiniz bunu. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Söyleyin bakalım. Evet, onları da biz inşallah adam edeceğiz. Bizim görevimiz bu zaten. Biz bu milletin, arkadaşlar, biz bu milletin delisine, akıllısına, sarhoşuna, zenginine, fakirine, çöpçüsüne, çiftçisine, hatırınıza kim geliyorsa, hepsine sahip çıkmaya memuruz. Ve buna da mecburuz. Ve bunun için biz yoldayız. Kimse bunun inkarını yapamaz. Yaparsa, bakın burada huzurunuzda söylüyorum, Allah huzurunda bunun hesabını veremezler. Biz bu milletin sığınacak rıhtımıyız. Ha hocam senin aleyhinde konuştu, hatta arkandan kurşun da attı. Doğru olabilir. Bu asırda zaten adamlar düşünemiyor ya bu kadar mükemmel bir şahsiyet olabilir mi? Hayret ettikleri nokta bu. He vallahi böyle. Fakat
İnsanların, sevgili arkadaşlar, misyonu onların giydiği elbiseyledir. Nasıl bir elbise? Bir elbise giyersin ki senin hareket tarzını o elbise yönlendirir. Ben asker olsam, mesela paşa olsam, o giydiğim elbiseye göre hareket ederim. Niye? Çünkü o elbisenin bana verdiği karakter neyse onu yerine getireceğim. Bu milletin evladı olup buna yol göstermek isteyen siyasilerin de giyeceği elbise şefkat elbisesi, merhamet elbisesi, adalet elbisesi olması lazım. İntikam değil. Onun için diyorum ki millete hesap sormaya çalışanlar dolaylı yoldan ne vaat ederse etsin bunlar sahtekarlardır. Bunları çok iyi tanıyın. Evet, şimdi ben bu dediklerimi vereceğim ve bunlar benim vereceğimin asgari haddi. Ben nasıl vereceğim? Onlar niçin veremeyecekler? Arkadaşlar, Türkiye'de şu anda uygulanan para politikası müstemleke politikasıdır. Esir bir devlet politikasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin parası kendi alnımızın teri mukabili olan para değildir. Bakınız, para nedir biliyor musunuz? Üretimdir, emektir. Şu bardak nedir? Paradır. Şu gözlük nedir? Paradır. Paran olursa bunları alırsın. Şimdi bunları ürettiğin zaman bunun karşılığında senin paran var demektir. Devletlerin yıllık muhasebesi vardır. Bu yıllık muhasebede devletlerin kazancının adına gayri safi milli hasıla denir. Yani yıllık kazancı denir. Türkiye'nin aşağı yukarı birkaç yıldan beri kazandığı servet 1 trilyon ve onun üzerinde bir serveti var. 1 trilyon para kazanıyoruz. Servet kazanıyoruz. Ama bu kazandığımız servet elimizde nakit para değil. Emtia, mal. Mesela bir dükkanı ele alalım. Dükkanı işleten kardeşimiz yıl sonunda sayım yapar. Karı zararı, mevcut malı, kasadaki parası hepsini kor. İşte benim der, atıyorum, bu yıl karım 50 bin lira olmuştur. Geçen yıldan 350 bin lira aktardık. Bu yılki sermayemiz 400 bin liradır. Bu 400 bin lira, belki bunun elinde sadece 5 bin lira nakit vardır. Diğer 395 bin lira emtiadır, maldır. Anlatabildim mi? Devletin karı da budur. Anlaşıldı mı? Devlet kar ediyor 1 trilyon ama bu para değil. Emtia, mal. İşte devletler bunun karşılığında, bağımsız olan devletler bu gelirin karşılığında yıl sonunda para basma hakkını elde ederler. Bu kazandığı paranın, servetin %35'ini en az ekonomi kurallarına göre basmaya hak kazanırlar. Ama öyle devletler vardır ki der, ben senyoraj hakkımı, yani para basma hakkımı daha fazla kullanacağım. Onu piyasada değerlendireceğim. Kara kar katacağım. O %30, 35, %50 olur, %60 olur, %70 olur. Parasını basar. Neye karşılık? O 1 yıllık karına karşılık. Arkadaşlar, Amerika gibi devletler bunu %100 nispetinde basar, %300 basar. Ne kazandı? 10 trilyon, 20 trilyon para basar. Hiç kimse de kalkıp niye sen bunu bastın, bu parayı diyemez. Anladık mı burasını? Şimdi Amerika'nın bu çapta para basmasının nedeni, o para basmayan devletler kendi gelirinin karşılığında para basmayan devletlerin karını kendi karı gibi görür. Onların karşılığında işte o fazlalık olan parasını basar. Atıyorum,
Bundan Türkiye 50 milyar dolar, 70 milyar dolar neyse, ne kadar isterse Türkiye verir. Türkiye bunu kasasına kor, hazinesine kor. Ne var hazinede? 70 milyar dolar. Bu kadar para basma hakkına sahip olur. Kim? Türkiye. Halbuki bizim kazancımız neydi? 1 trilyon Türk lirasıydı. Bu sene zannıma göre 1 trilyon 100 milyar Türk lirası civarında bir kar var. Bu kadar karımız var. Ne kadar asgari basmamız lazım? 350 milyar Türk lirası parayı basıp piyasaya sürküle etmemiz lazım. Sürmemiz lazım. Ama biz bunu basmıyoruz. O zaman soruyoruz. Türkiye bağımsız mı? Cevap verin. Niye o zaman kendi kendinizi seçim sandığında kandırıyorsunuz? Türkiye bağımsız değil. İşte bu kurala göre Türkiye'de yönetime talip olanlar, bütün partiler, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, vallahi de, billahi de, tallahi de yabancının verdiği parayı kasasına, hazinesine koyup bunun karşılığında parasını basma politikasına evet diyen partilerdir. Atıyorum. Biz bunun karşılığında şayet 100 milyar para basarsak bu kadar serveti kasaya koyacağız. Doları kasaya koyacağız. Onun karşılığında parayı basacağız. Bu ne demektir? Adam bizim emeğimize, üretimimize karşılık bize borç verdi. Biz kasamıza koyduk. Bu kadar serveti de ona bedava verdik. Onun kağıdına karşılık servetimizi verdik. Onun için Türkiye'nin kalkınması mümkün değil. Sen her sene kazandığını bedava ikram ediyorsun. Var mısınız bu oyunu bozmaya arkadaşlar? Bendeniz bunu 2005 yılında gündeme getirdiğim zaman Amerika iktidarın kulağını çekti. Dedi ki ya bizim aleyhimizde konuşan adamlar var Türkiye'de. Halbuki ben bunu o iktisat kongresinde ya 15 dakika ya 20 dakika anlattım. Benim dışımda sol her gün ana avrat küfrediyor. Onu duymadı. Ama benim bu sırrı çözdüğümü çok iyi gördü. Hemen duydu, beni şikayet etti. Ondan bu tarafa da sağ olsun iktidar bizi preslemeye çalışıyor. Başarabilecek mi? Niye? Niye başaramayacak? Çünkü biz hak yoldayız, biz doğrudayız, biz yanlış yapmayız. Kanunun dışına çıkmayız. Sevgili arkadaşlar, Orhan Bey'e teşekkür ettim mi ben? Bu salonu bize hakikaten hizmete açan başkan, bak biz iyilere de hemen gönlümüzü açıyor, tebrikimizi. Ama bakarsın deriz de adama da şey derler, Haydar Hoca'nın adamı diye. Bir defa gördüm Orhan'ı havaalanında. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir salon yaptı. Dışarısı, içerisi, üstü. Hayırlı olsun. Trabzon için hayırlı hizmetlere vesile olsun. Sevgili arkadaşlar, bu yolda Türkiye'nin bir adım ileriye gitmesi asla mümkün değildir. Kim ne derse desin. Gidemez. Peki biz ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki bizim yıl sonunda elde ettiğimiz karın mukabili şu günkü parayla 350 milyar Türk lirası hazinemize koyduğumuz zaman, yani senyöraj hakkını hukuken devreye koyup alnımızın terini paraya çevirdiğimiz zaman ki bu 350 milyar Türk lirasıdır. Şimdi geliyorum, soruyorum. Ben kadınlara dediğim maaşı verebilir miyim? Erkeklere verebilir miyim? Gençlere verebilir miyim? Dediklerimin hepsini yapabilir miyim? Benim daha çok kaynaklarım var. Anlatayım mı onları size?
Onların niçin yapamayacağını anlatıyorum. Onlar yapamazlar. Şayet onlar da benim dediğimi yapmaya kalkarlarsa o kadar borçlanacak. Mesela 350 milyar bastığını, 350 milyar mukabili hazinede dövizin olması gerekiyor. O kadar parayı basacak, o kadar borçlanacak. Ne kadar para basarsa o kadar fazla borçlanacak. Yani onların para politikası, bu girdap diyoruz ya, onun gibi bir şey. Kara delik. Onunla Türkiye'nin bir noktaya varması, ayağa kalkması bizim insanım için asla mümkün değildir. Biz bunu Allah'ın izniyle hayata geçireceğiz. Çocuğumuzdan ihtiyarımıza kadar, özürlü kardeşlerimizden kafası çalışan, şehadet rütbesine ermiş oğlumuzun, anasının, babasının hayatını teminat alınmasına kadar, hatırınıza ne geliyorsa, 7'den 70'e biz bu milletin derdinin devası olacağız. İkinci bir husus sevgili arkadaşlar, ikinci bir husus, Türkiye'de öyle muazzam kaynaklar var ki, maalesef bu kaynaklar Türk milletinin emrine amade edilmemiş. Biz bunu söylediğimiz zaman, nerede böyle şey mi olur? Mesela sık sık Gümüşhane'yi misal veriyorum. Diğer vilayetlerimiz Gümüşhane'den geri değil. Gümüşhane'de teknik adam olarak maden işinde çalışan bir mühendisle sohbetim oldu. Vallahi billahi. Artvin'le Gümüşhane arasında yeni bir altın damarı bulunmuş. Burada çıkan altının, bir tonda altının 1 kilo 250 gram miktarında olduğunu bana söyledi. Ben hayretler içerisinde kaldım. Genelinde Gümüşhane'nin 127 gram bir tonda altın çıkıyor topraktan. 127 gram arkadaşlar. Şimdi vergi veriyorlar. Verdikleri vergiye bakıyorsun, işte 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon vergi veriyor dolar. Bakın 127 gram hesabı üzere yaparsak, bunların beyannamelerinde 1 ton toprakta çıkan altın miktarı 10 gramdır. Beyanname bu. Hepimizin elinde var bunlar. Hangi şirket ne kadar verdi hepsini biliyoruz. Şimdi arkadaşlar, dediğinin eğer 1 kilo 250 gram olursa, onda biri değil ne oluyor? Tam 100'de 1'i oluyor. O takdirde kazandığı servet 100'le çarparsan ne eder? 200 milyon. Yani 200 milyon dolar vergi vermesi gereken kaç para vermiş? 2 milyon vermiş. Ve bu %2'nin karşılığı. Peki 200 milyon doları siz %2'nin karşılığı olarak hesap ederseniz kaç milyar dolarlık ser kazanıldı ki? Bu kadar. 10 milyar dolar kazandı, 2 milyonu bahşiş olarak bize verdi. Ne diyorsunuz buna? Şimdi bunların adamları işte beni susturup konuşturmamak istiyorlar. Onun için böyle zavallı çocukları buluyorlar. Efendim, ki benim hayatım, Allah'a şükürler olsun, beni iyi tanıyorsunuz, bilhassa Trabzon. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hayatını dava etmek yolunda geçmiştir. Hadisler inkar edildi, ben karşı çıktım. Sünnet inkar edildi, ben karşı çıktım. Peygamber Aleyhisselam inkar edildi, biz karşı çıktık. Öyle değil mi arkadaşlar? Bir tane iki tane program değil. Artı Hazreti Fahri Alem Efendimizin Ehl-i Beyti inkar edildi, biz karşı çıktık. Bugün elhamdülillah Ehl-i Beyt bütün Türkiye'nin gündemine geldi. Allah'a şükürler olsun. 4 tane eser yazdım. Bakın 2 tanesi yolda geliyor. Birisi İmam-ı Zeynel Abidin, diğeri İmam-ı Cafer Efendimiz. Şimdi adam kalkıyor diyor bana ki sen peygambere saygısızlık yaptın.
Şimdi bu adam bana ne derse desin, kafir desin, dinsiz desin, ben bunu aldırış etmem. Niye etmem? Ya bende böyle bir şey yok ki, Allah'a şükürler olsun. Bu çocuk ne kadar aldatılmış. Vallahi ben ona acıdım. Yanımda şahit. Dedim oğlum dedim. Onu buraya gönderenler onu provoke ettiler. Allah korusun. Öldürebilirler de. Git onu mutlaka koruyun. Öyle mi? Sevgili arkadaşlar. Sonra sevgili arkadaşlar öyle bir yoldan giriyorlar bize ki bunun halkın da kabul etmesi mümkün değil. Mümkün mü? Evet. Kısaca nereye geleceğim? Biz veririz. Hiç bunda endişeniz olmasın. Türkiye'nin 3 katrilyon dolarlık serveti var. Milyar filan değil. 3 katrilyon dolar serveti var. Arkadaşlar bu servet nedir biliyor musunuz? Bu servet, bu millet otursa bir eli yağda, bir eli balda, vallahi de billah kıyamet sabahına kadar bizi bakar. Kıyamet sabahına. Bırakın beni, ben size bir yılda bunun ispatını yapayım ya. Bir yılda, fazla değil. Hadi erkekseler gelsinler. Bir yılda. Öyle korkunç imkanlar var ki yani bir insan ancak bu kadar kör olabilir, bu kadar serveti görmemek. Bunu inkar etmek için. Sevgili arkadaşlar, bu 3 katrilyon dolar servet 350 tane ecnebi firmanın bugün tasallutuna uğradı. 350 ecnebi firma. Bunlar hesap ettiler, dediler ki biz Türkiye'nin yeraltı kaynaklarını yüzyılda 30 trilyon dolar olarak elde edersek 3 katrilyonluk serveti 100 senede Türkiye'den koparırız. Bir yılda 30 trilyon dolarlık servet. Dinliyor musunuz beni? Ne dediğimi anlıyor musunuz? Ne anlıyor musunuz? Yani bir yılda 45 trilyon servet alacaklar. Türk lirası 45 trilyonluk serveti alıp gidecekler. Hesap bu. 100 senede biz bunu diyor kuşa çeviririz. Türkiye'yi bitiririz. Ben de senelerden beri bağırıp çağırdığım bu. Ey millet uyan, bu servet senin. Senin ya. Bana şimdi kim karşı? O ecnebi firmasıyla ortak olanlar karşı. Çocuğunu, çoluğunu onlarla alttan bağlayanlar karşı. Onlarla birlikte hayal dünyasında Avrupa'da, Amerika'da yatıp kalkanlar karşı. Bana Türkoğlu Türk karşı değil. Bu vatanın evladı karşı değil. Ta okyanusun ötesinde papazla oturup papazla kakanlar karşı. Milletin milli servetini, menfaatini papazların egemenliğine terk etmek isteyenler karşı. Ama inanın bu milletin merhameti bunları da yola getirecek. Hatırıma sevgili Peygamberimizin Tebuk seferi geldi. Orada Tebuk'ta taşlıyorlar onu. Hurmalığa çekiliyor. Ayakları yara, kan içerisinde. Hazreti Cebrail geliyor. Ya Muhammed, dile Rabbim şu iki dağı buluştursun. Taif, affedersiniz, Taif halkını helak eylesin. Hazreti Fahri Alem Efendimiz, ne yapıyorsun Cebrail? Kendine gel. Ben rahmet peygamberiyim. Öyle papazla oturup ağlayanlar rahmet adamı olamaz.
Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Alemlere rahmet olarak gönderildim ben. Elini açıyor. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Ya Rabbi, bu kavim seni ve beni tanımıyor. Onun için isyan ediyorlar. Onlara hidayet nasip eyle. Bizim duamız bu sevgili arkadaşlar. Evet, bu servet, evet diyorlar, biz bunu 100 senede kemale erdirip bitireceğiz. Ama Türk milletinin kazancı, bu topraklar şehitlerin kanlarıyla sulandığı için onların gırtlaklarında zehir olup kalır. Allah onlara onu helal etmez. Şimdi ne olur gelin el ele verelim, bu işi bitirelim. Var mısınız buna? Peki ne yapacaksınız? Madem varsınız, ne yapacaksınız arkadaşlar? Daha uyuma yok. Şurada 4 ay kaldı. Gece gündüz çalışacaksınız. Onlara ispat edeceksiniz. Trabzon sağ olsun benim bugüne kadar arkamda durmadı. Sağımda durmadı, solumda durmadı. Şimdi bakalım nerede duracak? Nerede duracak Trabzon? Nerede duracak? Evet. Evet sevgili arkadaşlar, burada kilis benim her şeyim yanımda durdu. Diyarbakır Kürt benim yanımda durdu. Ben orada 3.'üyüm. Tunceli bakın Alevi benimle beraber oldu. Urfa, Allah hepsinden razı olsun. Ben Trabzon'u bekliyorum. Burada yetiştim. Var mısınız? Şimdi hayır, beni öyle deseniz ki ya bunda iş yok. Kafası çalışan, hakikaten Türkiye devlet meselesini bilen, dünya çapında adamımız olsa da onlara beni harcasanız diyeceğim, haklılar. Siz tatmin oldunuz mu arkadaşlar? Bütün dünyayı kurtaracak olan benim milli ekonomi modelidir. Burada bunu deklare ediyorum. Başka da olmaz. Şimdi adil paylaşım diye bir terim vardır. Maalesef dünya bunu unuttu. Şimdi bir tarafta bir tanesi milyar kazanıyor, bir tanesi $1 talim ediyor. Günlük kazancı $1, $2. Aylığı $50, $60. Git Uzak Doğu ülkelerinde bu var, Afrika ülkelerinde bu var, efendim Türk dünyasında bu var. Yani bunlar içler acısı. Avrupa'ya gidiyorsun, bunlar biraz daha ayakta alıyorlar. Ama öyle bir dağılım dengesizliği var ki bu dengesizlik insanları tahrik ediyor. Tahrik noktasına sürüklemiş. Bir de her insanın talebi vardır arkadaşlar, isteği vardır. Mutlaka az çok her birimiz bir şeye talip oluruz. Eğer bunu verme makamında olan devletse mutlak surette bunu vermesi lazım. Devlet bunu 1 yıl geciktirir, 2 yıl geciktirir, 10 yıl geciktirir. Ama bu talepler gittikçe artar. Fakat baskı rejimlerinde bunlar örtülür. Yani atıyorum, krallık rejiminde bunlar örtülür. Demokratik krallık rejiminde bunlar örtülür. Fakat bunlar örtüldükçe eskiden kemer altında bizim dükkanı biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Orası rahmetli babamın Trabzon'un doğunun en büyük dükkanıdır. 1 metrekare var mı orası? Evet arkadaşlar, kışın rahmetli bir mangal alırdı. Mangalın içerisine sabahleyin hamama giderdiler, köz alırdılar. Bu közün üzerini de külle beraber örterdiler. Yavaş yavaş açar, akşama kadar o
efendim yanar ve ısıtır orasını. Rahmetli babam da kucağında musaf böyle okurdu. Müşteri gelirdi, Hasan Aga gına ver, alırdı oradan verirdi, o da kordu parayı. İşte çivit ver, biliyor musunuz? Çok ses geliyor. Şimdi onu akşama kadar ısıtan o mangalın üzerindeki kül var ya, aslında alttaki koru örtüyor ve onu yok etmiyor. Aksine muhafaza ediyor. İnsanların içindeki problemler sindirile külleniyor. Ama yok olmuyorlar. O talep cevap bulamayınca işte Tunus'ta olduğu gibi patlama noktasına geliyor. Mısır'da olduğu gibi patlama noktasına geliyor. Avrupa'da da bu böyle olacak. Yanlış anlama. Eğer Türkiye'de bu taleplere cevap verilmezse burada da böyle olacak. Ama Türkiye'nin çok ciddi imkanları var. Türkiye asla böyle sadedinde olmaya layık bir ülke değil. Yani bizim bilhassa iktisadi açıdan müthiş kaynaklarımız var. Buradan ben Sayın Başbakan'a da ilan ediyor ve ifade ediyorum, getirsin, ekonomisini düzelteyim. Vallahi düzelteyim. Vallahi düzeltirim. Ama o değil beni oraya getirmek, benimle konuşmaya öyle korkar. Niye? Türkiye öyle bir denge devleti oldu ki, biri birinin adamı, kimseyi itham etmek istemem, diğeri de bir başkasının adamı. Bu milletin adamı değil mi? Evet, doğrudur. Bir parantez aç, kapat. Hukuki bakımdan doğru, uygulama açısından noksan. Evet, peki bu milletin hakiki adamı kim? Hem hakiki manada kim? Dünya maalesef saydığın Batı ülkeleri bu dengesizliği en doruk noktada yaşayan ülkeler. Bu taksimatı doruk noktada. İşte o mortgage krizinde aslında Amerika uyanamadı. Çok yanlış bir kulvarda yine kapitalist mantıkla işi çözmeye çalıştı. Çözmesi mümkün değil. Ne yaptı? Para bastı, halka dağıtalım dedi. Dağıtalım dedi ama ne yoluyla? Banka yoluyla. Ya zaten işin bereketini götüren bunlar. Sülük gibi hemen bunlar. Sen buna veriyorsun, gene millet soyuluyor. Öyle değil. Direkt olarak eğer o piyasaya arz ettikleri meblağı vatandaşa doğrudan devlet vermiş olsaydı, vallahi de billahi Amerika %50 bunalımını atlatacak. Şimdi %70 geriye gitti. Hepsi iktisatçı. Sen kim iktisat kim ya? Kafası derinde. İzah edeceğim. Benim konuştuklarım tamamı doğru. Ben izah edeceğim. Ekonomi bireylerin omuzlarında yükselen ekonomidir. Birey olmayan ekonomiden ekonomi olmaz. Birisi imparator olmuş. Lan oğlum öteki çöp gibi kalmış aşağıda. Kapitalist bir adam işte var 10.000 tane, 20.000 tane ama 200 milyon burası. 10.000, 20.000, 100.000 kurtarmıyor. Ne kurtaracak? O 200 milyon insanın eşit şartlara sahip olarak sahip olduğu mali imkanlar onları kurtaracak. Amerika'yı bu kurtarır. Avrupa'yı bu kurtarır. Uzak Doğu'yu bu kurtarır. Bizim Orta Doğu'muzu bu kurtarır. İslam ülkelerini bu kurtarır. Şimdi deniliyor ki, ben bunları dinliyorum basında, yayında.
Acaba Büyük Orta Doğu projesinden burada bir şey var mı? Yani hakikaten Büyük Orta Doğu projesi burada uygulandığı için mi bu netice vücuda geldi? Benim görebildiğim kadarıyla olay Büyük Orta Doğu projelerini uygulaması sonucu ortaya çıkmış bir hastalık değil. Bu isteklerden, bu ihtiyaçlardan yıllarca baskı gören bu anlayıştan halk artık bıktık dedi, ya öleceksek bir defa ölelim. Şimdi ortaya öyle bir manzara çıktı ki bu Büyük Orta Doğu projesi sahibi olan devletin bir projesi var. Önce kaos. Yani vatandaş istemeden o kaosu yaşar duruma geldi. Dolayısıyla mikroplarını ekebilecek bir zemin hazırlandı. Şimdi Sayın Başbakan Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı olarak oraya mikrop salmak yerine proje sunması lazım. Efendim, mübareğe çek git demek kolay. Öyle mi? Ya o mikrop ordusunun adamını oraya getirmemektir mesele. Senin buna karşı hangi tedbirin var? Onu söyle bakalım. Sayın Başbakan'a bu düşer. Niye? Biz 22 İslam ülkesine baş olmuş büyük bir milletiz ve devletiz. Bu sana düşer. Ne Amerika'ya düşer, ne şuna ne buna. Obama ile görüşmene gerek yok. Haydar Hoca ile görüş kafi. Anlaşıldı mı? Desinler Allah'ın izniyle onları da kurtarırız. Ne demek yani? Otururuz, gece gündüz çalışırız. Ciddi projeler ortaya koyarız. Mısır'da kaynak yok mu? Tunus'ta kaynak yok mu? Lübnan'da kaynak yok mu? Ne orası? Yemen'de kaynak yok mu arkadaşlar? Yemen devlet başkanı da topun ağzında. O da Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı. Biliyor muydunuz? Daha fazla konuşmamıza gerek var mı? Şimdi bütün çözümler Türkiye'yi bekliyor arkadaşlar. Türkiye'de bir hareketi bekliyor. O da Bağımsız Türkiye Partisi harekatı. Bu işi biz yaparız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu işi biz vallahi yaparız, billahi yaparız. Ya bu kadar yemin olmaz. Beni tanıyorsunuz. Ve ben imza atarım. Bir yılda öyle bir noktaya getiririm ki 2. yılda istifa ederim. Ama hocam olur mu? Hayır, kaçmak değil. Yani bizim gözümüz burada değil. Milletin refahı, saadeti, mutluluğu, huzuru, birliği, beraberliği. Biz geriden hocalık yaparız ona. Bizim zaten misyonumuz bu. Öyle değil mi? Beni ne olarak tanıyorsunuz? Ne olarak tanıyorsunuz? Ne dediler? Noksan söylediler. Hoca Atatürk olarak tanıyorsunuz değil mi? Şimdi gelelim hocalar, arkadaşlarımın izah ettiği üniter yapı meselesine. Mustafa Kemal neden mükemmel büyük bir adam? Mustafa Kemal'e ne diyorlar? Bu adam dinsiz. Öyle mi? Öyle korkak konuşuyorlar. Ya ben varım ya. Şimdi gelin, Mustafa Kemal dinsiz mi değil mi? Burada bir kapı açacağım size. Öyle bir tövbe edeceksiniz ki bu sözü söyleyenler, vay be, ne kadar yanılmışız. Merhum İnönü Lozan'a gidiyor. İnönü murahhas azaların başı. Atatürk'le konuşuyor. Girmeyeceğim ama
demeden de duramayacağım. Türkiye'de, yani Osmanlı'da 1850'den sonra İngilizler bir hareket başlattılar. Bu hareketin başına da bir adam tayin ettiler. Bugün bizim Güneydoğu illerimizde bu adamın düşünceleri büyük bela olmuştur. Anladınız? İleri gitmeme gerek yok. Yani nifak çıkmasın için. Merhum Mustafa Kemal Atatürk bunları adım adım gözlüyor, gözetliyor. Onlar düşmanla cephede mücadele veriyor, onlar arkadan eşkıya çetesi bunlar. Sakın bunlara tabi olmayın. İstanbul hükümetinden ayrılmayın diyor. Arkadaşlar, işte böyle bir durumda işte zafer kazanılıyor. Misak-ı milli hudutları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluyor. Bunun tapusu lazım. Atatürk, Lozan'da bu tapunun alınması için, evet biz diyoruz tamam bize ait ama dünyanın da bizi kabul etmesi gerekiyor. Bir heyetle merhum İnönü'yü Lozan'a gönderiyor. Diyor ki, Kürt meselesi açılınca onlar Müslümandır. Gayrimüslim değildir. Bu milletin öz evladıdır diyeceksin. İyi duyuyor musunuz? Kurulan bir devlet var. Bu devletin içinde 72 millet var. Batı sanki bu 72 milletin hakkını vermek için Lozan'da havlamaya başlıyor. Taarruza başlıyor. Müthiş bir formül. Bu dediklerinizin tamamı Müslümandır ve hepsi Türktür. Dakika bir, gol bir. Öyle bir boşluğa düşüyorlar ki ardından hangisini dile getirirlerse getirsinler bunların dinine İslam. Onun için bunlar Türktür. Kim bu formülü buldu? Merhum Mustafa Kemal Atatürk. Sevgili arkadaşlar, yani biz bir şeye sahip çıkarken Allah'a hesap vereceğimiz tarzda sahip çıkarız. Yanlış anlamayın. Birilerini memnun etmek için değil. Anlaşıldı mı? Ve arkasından ilan ediyor. Dikkat edin. Çok ciddi bir incelik var. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk neydi? Müslüman. Şimdi Türk kelimesini kaldır. Ne mutlu Müslümanım diyene. Mustafa Kemal'in ifadesidir bu. Şimdi hortlayanlar, çatlayanlar buna karşı, bunu parçalamaya karşı. ...72 milleti bir araya getirip kardeş yapan bir Mustafa Kemal, dinsiz, bu milleti paramparça etmek isteyenler Müslüman. Hayır! Sizin ihanetinizi dünyadaki şeytanlar toplasa vallahi yapamaz, billahi yapamaz. Var mısınız? Yok sen efendim ne mutlu Türk'üm diyene dersen o da şunu der. Diline şakarısı soksun. Onun altında yatan manaya baksana sen. Git Avrupa'ya, ne diyor? Bunlar Türk. Hayır, Müslüman. Öyle değil mi? Evet. Ben Bosna'ya gittim, buna şahit oldum. Avrupa'ya gittim, buna şahit oldum. Namaz kılarken gördü beni, Türk dedi. Arap'ı görüyor, Türk diyor. Niye Müslüman? İşte bütün dünyanın
manzarası Haçlı'nın önünde Müslümansın, adın Türk'tür. Bu ruhu bu millete vermedikten, bu milleti kardeş yapmadıktan sonra vallahi de billahi de bütün yapılan işlerin tamamı oyundur. Bunu bozmaya var mısınız? Ben ekonomiden bahsetmeyeceğim. Ben bu işin kitabını yazdım yahu. Ben bunu dünyaya kabul ettirdim. Ey millet, neredeyiz? Gelin beraber olalım. Fazla da sizi tutmayayım. Allah hepinizden razı olsun.